Herkese merhabalar. Adım yadım karbon çeliğinden kilitli cep çakısı nasıl yapılır hep beraber izleyeceğiz. Bu bıçağı yapmak için çok fazla ekipman ve alete ihtiyacımız yok. Çelik olarak 1,8 mm kalınlığında daire testere kullandım. Siz biraz daha ince veya biraz daha kalınını kullanabilirsiniz. Liner için 1,5 mm pirinç, kabza için akrilik malzeme kullandım. Sap kısmının ince olmasını istediğim için elimden geldiğince ince malzemeler seçtim. Öncelikle yapacağımız bıçağın profilini kartona çizip makas ile kesiyoruz. Daha sonra profili çelik ve diğer malzemelere kalem ile aktarıyoruz. Küçük metal kesme testeresi ile profilin şeklini oluşturuyoruz. Siz farklı aletler kullanabilirsiniz. ile fazlalıkları eğiliyoruz. Matkap ile geçici pim deliğini açıyoruz. Öncesinde avuç içi taşlama ile bıçağın ağzını kabaca açmıştım. Şimdi ise yuvarlak ile taşlama eşiğinin hattını belirliyorum. Lama ile düzeltiyorum. İnce dişli üçgen ile derin çizik kalmayana kadar eğledim. Isıl işlemden önce çizik kalmayana kadar zımpara ile perdah yaptım. Kabzayı yapmak için şeklini pirinç malzemeye çiziyorum ve pim deliklerini işaretliyorum. Siz burada pirinç malzeme yerine uygun kalınlıkta karbon veya paslanmaz çelik kullanabilirsiniz. İki parçayı birbirine yapıştırıyorum ki her yeri aynı olsun. Him deliklerine uygun uç ile açıyorum. Kıl testere kullanabilmek için kilit yerini deliyorum. Dremel, ve benzeri alet kullanarak kilit yerini genişletip uygun hale getiriyorum.
Kilit yerini bıçağın üzerinde işaretliyorum. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa bıçak kilitli ve açıkken oynar. Bu olmasını istemeyeceğimiz bir şey. Yine Dremel, ve benzeri alet yardımı ile bıçak üzerindeki kilit yerini açıyorum. Burada biraz geniş yapmışım, o yüzden sapın şeklini değiştirmek zorunda kaldım. Sap bıçağa göre çok kaba görünüyordu, iyi de oldu aslında. Test ediyorum ve en ufak boşluk yok. Kıl testere ve elerle sap kısmını yapıyorum. Kilit mekanizması için zemberek yayından yan keski ile ufak bir parça kırıyorum. Yayı sabit tutması için 2 delik açıyorum ama tek delik yeterliymiş. Deliklere uygun ölçüde metrik diş açıyorum. Kilidi çelikten yaptım, köşeli C şeklinde. Kilit ve yayı test ediyorum, gayet güzel çalışıyor. Sap kısmındaki pimlerin fazlalıklarını eğiliyorum. Resimde görünen pimi matkap ile pirinç çubuktan yaptım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, iki liner arasında kalan pimlerin bıçak kalınlığından 0,5 veya 1 mm kalın olması.
Kesinlikle bıçaktan ince ve eşit kalınlıkta olmamalı. Yoksa liner bıçağı sıkıştırır ve zor açılıp zor kapanır. Sıra geldi kabzayı yapmaya. Akrilik malzemeyi kıl testere ile biraz pay bırakarak sapın şeklinde kesiyorum. İşkenceyle kabzayı sapa sabitleyip matkap ile pim deliklerini açıyorum. Kilit düğmesinin yerini ve bıçağa asıl pim deliğini deliyorum. Horbi pimi çubuk çelikten yine matkap yardımı ile yaptım. Kilit düğmesi ve yayın kabzadaki yerlerini oymak için işaretliyorum. Horbi pime tornavida ile sıkıştırabilmek için kıl testere ile iz yapıyorum. Kilit düğmesi. Ölçüler örnek olması içindir, siz de uygun ölçüde yapabilirsiniz. Kilit düğmesinin deliğini havşalamamız gerekiyor, bunu da uygun karbür uç ile yaptım. Kabzadaki fazlalıkları alıyorum. Törpü, ve zımpara ile bitirdim.
Havza yüzeyinin elden kaymaması için pürüzlü olmasının istiyorum. Diremel ile rastgele çukurlar oluşturdum. Bıçağı sertleştirmek için mutfak ocağı ve pürmüz ile göz kararı ısıtıp bitkisel sıvı yağda su verdim. Bıçağın her yerini eşit şekilde ısıtamadığımdan dolayı ağız kısmında yamulma oldu. Keşke elektrikli ısıl işlem fırınım olsa. Sırada meneviş yani kırılganlığını almak için uygun derecede ısıtıyoruz. Ben bu işlemi 200 derecede yaptım. Eğriliği düzeltmek amacıyla işkenceyle zıt yönde eğip kalın bir çeliğe sabitledim. Bu şekilde meneviş yaptım. Önce elmas taşlar ile daha sonra da kalından inceye doğru 3000 kum zımparaya kadar perdah yaptım. Elmas taşlarla yapmamın sebebi ağız kısmını biraz daha inceltmek. Elmas taşlar her ne kadar bu konuda iyi olsa da bazen bıçağı çizebiliyor. O yüzden sonrasında zımpara ile son perdahını yaptım. Yine elmas taşlar ile bıçağımı biledim. Sonunda bitti, şimdi montaj zamanı.
Benim için son derece keyifli bir çalışma oldu. Aksilikler olsa da bu işin tuzu biberi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Destek için kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.